Evet, herkese Bali'den selamlar arkadaşlar. Bugün maalesef Bali'de son günüm. Jakarta'ya dönüyorum yarın. Ama Erdem abi son kez yakalamışken size bugün çok önemli bir konu hakkında bilgi vereceğiz. Biliyorsunuzdur Erdem abi şirket açmak istiyor Bali'de. Ve şirket açılımı hakkında neler gerekiyor, kaç para verilmesi gerekiyor çok önemli bilgiler edindik. Yaklaşık bir haftadır sürekli irtibat halindeyiz insanlarla. Ve bunların çoğu da buradaki yerel insanlar. Değişik fiyatlar aldık. Değişik şeyler öğrendik. Kimsenin söylemediği şeyler öğrendik mesela. Biraz bunlar hakkında size bilgi vermek istiyoruz. Belki siz de öğrenirsiniz. Siz de şirket açmak isterseniz sizin için bu bilgiler yararlı olacaktır. Öncelikle ben Erdem abiye topu atacağım yine. E, O şirket açmak istediği için. Şimdi zaten dediğin gibi burada şirket açmak isteyen olabilir, iş kurmak isteyenler olabilir. O arkadaşlara bilgi olsun diye öğrendiğimiz kadar bilgileri verelim. İşlerine yararlar ama dediğim gibi burada yorum olarak sorabilirler. Instagram'dan sorabilirler, senin YouTube kanalından sorabilirler. Bunların hepsini detaylı şekilde cevaplarız. Eksik kaldığımız yerde de öğreniriz. Tekrar cevaplarız. Şimdi ben birkaç yere gittim. İyi biliyorsun ben şirket açacağım burada. Evet. Birkaç iş koluna beraber gireceğim. O yüzden de tabii ki Türkiye'de gibi birkaç yere değil birkaç yere gittik. Arkadaşlarımıza gittik. Ama buna gitme sebebimiz önce buradaki Türk arkadaşlarına soru sorduğumuzda aldığımız sert tepkilerdi. Belki onların da ticaret anlayışı öyledir. Bize bedava soru sormayın dediler en son biri. Olsun tamam o da normaldir. Ben de ona kendisine sen Türksün diye sordum demiştim. Olabilir belki ticaret anlayışı şöyle olabilir. Ama Endonezyalı bir arkadaşım var sağ olsun ben yeni Türkiye'de tanışmıştım. Yani Türkiye'de internet üzerinden tanışmıştık. Sağ olsun o bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlarımla diğer bir firmaya gittik. Orada da çok yardımcı oldular. Ve bunlar Türk değildi, Endonezyalıydı biliyorsun. Hep videolarda söylüyoruz ya buranın insanı çok iyi, buranın insanı çok sempatik ve çok yardımsever. Biz kendi vatandaşımızdan böyle bir dostluğu görmedik. Olsun ona da canı sağ olsun. İsmi önemli değil. Evet. Şimdi şöyle. Hemen konuya girelim abi. Evet. Dükkana girdiğimizde şöyle. Ben normalde dükkan açmadan önce bir şirket açmamız gerekiyor. Şirket açılımını da arkadaşların bilgisi olsun. Mesela şu anda afaki söyleyeceğim. Restoran açmak istiyoruz diyelim. Yani siz sadece şirket adını koyup restoran açmak istiyorum demeyin. Restoran, kafe, bar, restoran, büfe, otel, spa, rent-a-car gibi şeyler açılımına, şirket açılımına yazdırın. Çünkü bir kere para vereceksiniz. Bundan sonra da yazdırmak için yani faaliyet Türkiye'deki benzer cümlesi faaliyetleri, şirketin faaliyeti. Bu faaliyetleri yazdırın. Yani şu yasalarda bütün faaliyet isimlerini yazdırmak yapabilirsiniz. Tabii ki yani şimdi kalkıp da burada buralı insanların yapabileceği işler var. Sizin yapabileceğiniz işler var. Onları da öğrenmeniz lazım. Onları bir kere seferinde yazdırın. Çünkü her seferinde tabii ekstra ücret veriyor, ekstra sınavlar parası vereceksiniz. Bir şirkette çalışabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz biz bu şirketi açtığımızda tabii ki böyle bir danışmanlık da vereceğiz, yardımcı da olacağız. Ama tabii ki biz Türkiye'deki sadece Türk vatandaşlarına özellikle soru sormalarında bir şey öğrenmek istediklerine ücret talep etmeyeceğiz. Bu da zaten bizim bu yola çıkış noktamız. Yoksa böyle bir danışmanlık firması gibi bir şey düşünmüyordum ben. Ya biz varsa vardı, restoranttı ve rent-a-car'dı ve spa ve oteldi. Ben bu iş kollarında bir şeyler yapacağım. Ama bu karşılaştığımız sorunlarla gördükten sonra dedim ki danışmanlık şirketle verelim. Bunu sadece kendi ülke vatandaşlarımıza destek olmak adına yapalım. Tabii ki yarın öbür gün bunu çalışan arkadaşlarımızla çok az komisyonlar ekleriz. Bunları zaten sizle görüşürüz. Normalde bizim Türkiye'den ben buraya gelmeden önce öğrendiğim fiyatlar 7 bin, 8 bin, 9 bin dolardı. O kadar çıktım. Tabii o kadar söylediler. Şimdi bugün en son bir arkadaşımız 6 bin dolar bizi. İşte en son bunu rupiye vurursanız 55 bin rupi dediler. 75 bin rupi, 75 milyon rupi dediler. Bugün aldığım en son fiyat 25 milyon rupi, 6500 rupi ajans. Yani şöyle ne diyelim 32 milyon. Kabaca 3 milyon diyelim. Bunu 35 bin komisyonlara. Tabii ki burada bazı
ekstra belgeler olabilir, ekstra şeyler olabilir. Devletin alacağı bir $200 vergi olabilir. Onu söyleyelim. Mesela ben onu hiç duymadım. İlk defa yani 2-3 tane kişiyle görüştükten sonra duydum. Devlete $1200 vergi vermemiz lazım. Peki bunu da mesela bir insan söylemez. Sonraki videomda şey yapabiliriz. Elbet buraya gelirsin ya da ben o zaman da söylemezsem. Yollarımızı her zaman kesişecek. Çünkü aramızdaki dostluk başka bir şey. Onun için devlete verilecek para, ajansa verilecek para, sizin kuracağınız para. Yani 50 milyon rupiye misal dediğimiz zaman bu da takabül ederse $2600, $2700 yapar. Yani $2500'la $3000 arası makul fiyatlarda şirketinizi kurabilirsiniz. 2 yıl vizenizi alırsınız. Yalnız buradaki tabii püf noktalar var. Burada normalde siz yatırımcı bile olsanız, mesela şimdi burası bir market, burada mesela şurada çöp görseniz ya da bu kasaya gitseniz, kasada boşluk olsa kasaya gidip çalışamıyorsunuz. Böyle bir yasa var. Çalışma iznini de almanız. Şirket açılışıyla beraber alıyorsunuz. Buradan birini sponsor ya da müdür atıyorsunuz. Bunlara çok ayrıntı, bununla başvurun bence. Çalışma vizesine, çalışma iznine de başvurun. Oraya bir parantez açayım. Yani şirket açtığınız zaman kendi şirketinizde çalışamıyorsunuz. Evet, yatırımcı oluyorsunuz. Yatırımcı oluyorsunuz. Çalışabilmeniz için her sene çalışma izni almanız lazım. Belli bir rakam ödüyorsunuz. Bu da insanların bahsettiği gibi 25 milyon rupi değil. Yani ne kadara düştü? Biz ne kadar? 12 milyon muydu? Evet, en son 12 milyon. 12-15 arası diyelim. Yani bize anlatılanla sağdan soldan duyduğumuz rakamların %50 aşağısındaymış. Bunu bir kere öğrendik. Ve bunu yabancı insanlardan öğrendik. Tabii diyorum ya, herkesin ticaret anlayışı başkadır, eleman çalıştırması başkadır. Yani giderleri vardır, giderlerin üstüne koymuşlardır. Ama dediğim gibi bizim bir giderimiz yok. Dediğim gibi zaten bu tur işiyle, yani tur, şirket, danışmanlık, bu gibi işlerde Türkiye'den zaten bir para kazanma durumumuz yok. Zaten para kazanmak istedik. Türkiye'de işlerimiz bizim zaten devam ediyor. Zaten bir standartımız var. Ama tabii ki buradaki elemanların onlar ne olur ne biter şu anda tam bir şey söyleyemeyeceğim. Ama emin olun ki size söylenen rakamların %50 aşağısında bir rakam var. İyice araştırın. Bize sorun. Başka yere sorun. Başka yere sorun. Hatta size derlerse ki ben öyle duydum. Bana söylendi. Bende hala görüntüleri var. Ama tabii ki ismi bende kalsın. Bana bedava soru sorma cümlesini bizden duyamazsınız. Yani bu gidip 2-3 yere sorun, bize sorun, oraya sorun. Hangisi bütçenize uygunsa bence onu yapın, yönelin. Çünkü burada gümüşçülere ihtiyaç var, burada tekstile ihtiyaç var, burada dondurucuya ihtiyaç var. Benim ticaret anlayışımda gördüğüm kadarıyla. Burada tekstile ihtiyaç var, burada kahvebara ihtiyaç var, burada restoranda iş var, burada Van lokantası, Van kahvaltısına, sabah kahvaltı, bileklis kahvaltısına ihtiyaç var. Ve buralarda şöyle bir şey örnekleyeyim. Ben bir dükkan baktım. Bir arkadaşımız daha demin tanıştığımız bir arkadaşımız aynı fiyatı söyledi. O 1.200.000 TL'ye rakam baktığı söyledi. Bizim baktığımız dükkan 80 milyon rupiydi senelik. Senelik 80 milyon rupiye. Hadi 200 bin lira diyelim. 200 bin ama senelik kirası şimdi olan bir dükkan. Ne kadar büyüklükte metrekare olacak? Katlı, yaklaşık bir 60 metrekare ve cadde üzerinde. Tabii ki fiyatlar semte göre, ilçeye göre değişebilir. Yağmur, Seminyak, Ubud gibi. Ama iyice araştırın, iyice bakın. Çok değişik fiyatlar var. Çok büyük rakamlar değil. Onun için diyorum buralarda bir şeyler deneyin, şeyler yapmak isteyin. Gözünüzü karartın. Ben bu yaşta geldim, İngilizce bilmeden geldim. Ama ben biliyorum ki Türkiye'de çok arkadaş İngilizce biliyor. Ticaret kafası benden çok iyi. Tamam, ben 9 yaşından beri çalışıyorum bu işi. Ticareti artık iyi biliyorum diyebilecek bir yaştayım. Ama gördüğüm kadarıyla burada çok güzel Türkiye'den yatırımcı arkadaşlarım gelip çok güzel para kazanacağına eminim. Şu an bu haftada ya da Django'da bir Van kahvaltısı olsaydı ya da bir Trabzon kahvaltısı ya da atıyorum bizim Türk kahvaltımız olsaydı, vardır. Daha şu anda göremedim. Türk iş lokantaları var. Yani Türk lokantaları var. Çok güzel bir iş yaparsınız. Yani imkanları çok yüksek burada. Ben bize gelen mesajdan biraz
Kabaca hangi belgelere ihtiyaç var, nelere ihtiyaç var? Burada bir şirket ismi açıyorsunuz. Evet, o üç, buranın bir telefon şey olacak, lisenit olacak. En az 3 kelimeden olacak. Evet, 3 kelimeden oluşacak. Yani 3 kelime olacak. Evet. Yani 3 kelime. Bir de ziyareteyken mi başvuruyorsun yoksa buradayken mi? 2 hafta sürüyor bu işlemler. İsterseniz buradan da başvurabilirsiniz. Vekalette de başvurabilirsiniz. Buradan vekalet vererek isterseniz kendiniz geldiğinizde burada tatilde de başvurabilirsiniz. Evet. Yani gelmenize bile gerek yok. Önce gelip bir görün. Gelmek en Yani şimdi biz dedik diye de şey olmasın ama az çok tecrübeye dayanarak söylüyorum ki 12 ay mevsimi olan turiste endeksli bir yer ve dediğim rakamlara mesela 75 milyon senelik kirası olan rupi bir yer kiraladığınız zaman 30 milyon 40 milyonda şirket açmaya harcadığımızı varsayarsak toplam 110 milyon yapıyor. Onu da 2900 dolarla 3100 dolar arası yapıyor. Değil mi? 3200 dolar yanlış söylemeyeyim. 3200 dolara böyle bir iş kurmuş oluyorsunuz. Bir sene boyunca kirasını ödemiş oluyorsunuz. Devlet tarafında açılışınızı yapmış oluyorsunuz. ve 2 senede Kıtas izliyorum izninizi. evet, oluyor. Ondan sonra daha sonra uzatabilirsiniz. Evet, her 2 senede bir ödemeniz lazım. Evet, bazı bilgileri tam detaylı vermiyorum çünkü öğrenmeden bir şey söylemek Tam bir sonuca gelmedik ama şu an bizim acentelerden öğrendiğimiz fiyatlar bunlar. Yani zorladığımız zaman 3500 dolara ancak Biz bunu bir hafta içinde sadece yolda gezerken gittik bulduk. Biz böyle bu işi 3 sene tam düşmedik. Ben sadece dükkan bakıyordum. Dükkan baktıktan sonra şirketi açmam gerektiğini öğrendim. Şirket açmak gerektikten sonra vizemin çıkacağını öğrendim. Vizeden sonra oturumun geleceğini öğrendim. Yani biz aslında senin takipçilerine ve izleyicilerine ne yapıyoruz? Bu işi hızlandırıyoruz. Yani bizim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye dolaşmayacaklar. Çünkü en azından bu videoyu seyrettikten sonra kafalarında bir şey belirleyecek. Sizden destek isteyecekler. Bize bir şeyler soracaklar. Biz elimizden geldiğimde bizim kendi çalıştığımız firmayı belki yönlendiririz. Dediğim gibi belki o diyecek ki ben bir daha iş yapmak istiyorum. Belki diyecek ki ben tekstil açmak istiyorum. Belki diyecek ki ben dondurmacı açmak istiyorum. Bu da iş kolu çok fazla. Buraya gelip görmeniz lazım. Ve tabii ki böyle de bir önce her şeyi biliyorsun. Benim bir lafım var. Her şey bir adımla başlar. Önce adım atacaksınız. Gerisi gelecek. Ben üstüne basa basa her seferinde İngilizce bilmiyorum neden söylüyor. Aslında bu kendimi bilmediğimden değil. Sadece burada zorlanmayacaklarını anlatmak için söylüyorum. Bundan baktığınız zaman da bölge insanları çok iyi. Ben trafiği çektik gördüm. O kaos falan dedikleri trafik aslında akıcı bir trafik ve kimse kimseyi koluna çalmadığı bir trafik. Ben daha burada 5 gündür buradayım. Ne bir kavga gördüm, ne polis gördüm, ne bir şey gördüm. Yani farklı düşünceler, farklı fikirler olabilir. Herkese farklı eğlence olabilir, şey olabilir. Ama bu bölge çok müsait. Bu çok güzel bir bölge. Ben çok sevdim. Var o kadar yer gezeceğimiz olabilir. Tabii ki burası olur. Şimdi Vietnam'a gideceğim, Vietnam'a bakacağım. Sonra tekrar tabii ki Bali'ye geleceğim. Bali'nin analizi çok yüksek. Yani ben 92'den beri Avşa Adası'ndaydım ama hayatımda Avşa Adası'ndan başka bir yerde yaz görmedim. Hep yazın haricinde gezdim. Kapadokya, Türkiye, bir Ardahan'la falan görmedim. Ama buranın enerjisi yani çok başka. Diyorum ya burada ben keşke şeyi bilseydim. Yani kahvaltı işini bilseydim ben neden girmiyorum? Ben bildiğim işi yapmayı severim. Peynirin ne zaman bozulacağını tahmin edemem. Tecrübedendir. İşte yumurta nasıl yapılır? Yeriz tabii ki bunları ama kendimiz bekar olduğumuz için çok rahat olarak yiyoruz. Ama bunu sunum olarak, işte hizmet olarak, servis olarak nasıl verilir, nasıl yapılır bilmediğim için bu işe girmiyorum. Ama bunu bilen arkadaşlarımız Türkiye'de çok başarılı arkadaşlarımız var. Benim Van var, Hatay var, Trabzon var, Ankara var, İstanbul var, Samsun var. bir de bir şey söyleyeceğim. Burada bir şeyi iyi yaptığınız zaman kul çekiyor. Evet. Yani bu da şöyle diyor. Bu fiyat, iyi kalite. Bunu da şöyle örnekleyelim. Bizim Türkiye'deki yemek uygulamaları var biliyorsun. Yemek uygulamaları sipariş veriyorsunuz. Burada nasıl yorumlar oluyor? 4-5 tane yorum geliyor. Siz hit oluyorsunuz. Burada da gelen müşterilerinize işte atıyorum çayınızı ikram ederseniz, kahvenin yanına bir lokum koyarsanız, işte bir şeyler yaparsanız emin olun ki tüm turistler gelip size oturacaktır. Biz öyle yapıyoruz. Biz de öyle yapıyoruz. Buradakiler de öyle yapıyor. Zaten Bali büyük bir yer. Ama gittiğimiz yerler çok az yerler. Tabii ki Türk dostların gelmesini isterim.
Türk arkadaşların gelmesini isterim. Neden istemeyeyim? Buradalar açsınlar, Türkiye'de dükkanları olsun. Ben gurur duyarım. Bizim de zaten amacımız buradan bir arkadaşlar esinlensin. Ama ben kadının işte tek başımayım, orada güvenlik sorunu, problemi böyle bir şey yok. Ben erkeğim, ben dil bilmiyorum, nasıl olacak? Ben hiç ticaret yapmadım, onu bilemem. Ama yanınızda bir arkadaşınız vardır, aileniz vardır, bir şeyiniz vardır. Burası son değil. Burası sadece bizim gördüğümüz kadarıyla potansiyeli çok yüksek, merkezi bir yer. Ve burası şimdi böyle kat katta ziyaret olarak gidiyor. Mesela şu anda sezon galiba. Ben ilk geldiğimde bu kadar dolu değildi ama şimdi az sonra yol çeksen şu yolda motorların geçtiğini, insanların geçtiğini göreceksin. Ve hepimiz bir yer arıyoruz. Hepimiz bir yere gidiyoruz, bir şey içiyoruz. Biz şu anda bir marketteyiz. Böyle enteresan, her yer dolu. Her yer, yani yan yana 10 tane kafe bile olsa yine dolu. Burada spa merkezi diyorsunuz. 5 tane yenileme var. Hepsi de dolu. Geçen gün spa'ya gittik. Bize 2 saat sonra randevu verdi. Burası Bali. Yani demek ki talep var. Aranlar farklı olmasına bakmayın. İyi yaparsanız kaliteli ve uygun fiyatlar kesinlikle. Şimdi mesela bunları senle gittiğimiz yerde ne oldu? Biz önce oturduk. Çoğu vegan restoranttı. Ben vegan pek şey tabii ki arada bir yiyoruz ama benim tercihim genelde farklı. Ama orada ne dikkati çekti? Bizim kahvaltı, mesela kahvaltı tabağı getirdiler bize. Ama insan baktığı zaman bizim kendi kahvaltı tabağımızı arıyor. Yani o insan arıyor. O Amerikan peynir, bir peynir, yumurtayı koymuşlar. Bir yanına başka bir şey koymuşlar ama bizde ben de uzat yemiyoruz zaten. Sen mevcut. Ama ya böyle bir şey yani, olabilir, neden olmasın? Yani dondurma ile herkesin niye Maraş dondurması gibi ya da bildiğimiz dondurma özlerden olmasın. Pastayı çok seviyorlar. Niye? Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben burada genelde gelato dedikleri İtalyan dondurması burada meşhur. Ve tıklım tıklım olan yerler gördüm. En iyi İtalyan dondurması bizim Yeşilköy'deki, işte Kadıköy'deki o meşhur bizim Ali Ustalar olsun, Yeşilköy'deki yılların dondurmacısından iyi değiller. Büyük bir potansiyel var burada dondurma işi yaparsanız. İtalyan dondurması falan hikaye yani. Çeşit çeşit şeyler var. Ben Türkiye'de çok güzel pizzalar yedim. Çok güzel tavuklar yedim. İyi Ayıp da söyledim. hamur ustası getirirsen buraya Burada pişi çok satarsan evet. rejeş yaparız. Lokma. Buradakiler tatlıyı seviyor. Donut mesela o lokmanın içine biz çikolata koyuyoruz biz Türkiye'de. Bunlar bizim gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki o sizin şeyiniz yediğinin şeyine kalmış. Ben şimdi şunu yapın demem. Ama sadece bize sorarlarsa ki ya böyle bir potansiyel ama ben şey diyorum. Ya bir gelin görün tabii. Ya biz size dondurmayı deriz ama siz pastacı yapacaksınızdır. Biz size tekstil deriz ama siz bunun imalatçısı olacaksınızdır. Ben size spa merkezi derim ama siz bunun kozmetik ürünleri satacak biri olabilirsiniz. Bu sizin vizyonunuza ve artık kapasitenize kalmış. Ama burası gerçekten değerlendirebileceğiniz bu noktalar. Ben özellikle bu şekil konusunda şeyler sormak istedim. Kendi yaşadığım şeyden dolayı yani bir soru bence paralı olmaması lazım. Yani bir soru bir şirketi kaç paraya açtınız dediğinde bence burada nasıl bizim Endonezya'da hiç bizi tanımayan arkadaş şap diye fiyat söyledi. Bize hiçbir şey de söylemedi. Biliyoruz hatta da kola ikram ettiler bize. Böyle de olabilir. Dediğim gibi buradaki bazı iş kollarına siz kendiniz şey yapın. Yorumlarda sorun, YouTube'a sorun, Instagram'dan sorun, beni bunun sorun, Dayanımlı'ya sorun. Ve izliyorlar neden çıktık? Bizden para istediler diye sorduk. Bize para söylediler. Dediler ki bize bedava bir şey sormayın. Bize bedava sorun arkadaşlar. Biz para yokuz. Bize tabii gelirken bir ufak çay getirirseniz işte ne bileyim işte şey getirirseniz biz bundan mutlu oluruz. Artık siz burada bir iş yaparsanız biz daha çok mutlu oluruz. Dükkanınıza gelir yeriz içeriz biliriz ki kendi paramızı öderiz tabii ki. Ama burada böyle bir potansiyel varsa benim bir lafım vardır. Benim arkadaşlarım güzel ağaç bizden olsun. Türkiye'den olsun. Hiç dış ülkelerden de gelsinler. Ama ben isterim benim ülkemin vatandaşları buralarda dükkan açsınlar. Biri inşaata yapsın, biri bilmem ne yapsın. Biri dediğimiz gibi dondurmacı yaşın, biri kahvaltı salonu açsın. Burada da olanlar da var. Bunu da sakın kimse yanlış anlamasın. Burada iş yok demiyoruz. Burada var. Kaçına gidiyoruz. Ve çok da güzeller. Ama çeşit olarak
profesyonellik olarak daha da üstüne konulabilir. Tabii. Ve yol çok da fark yaratabilir. Evet, şimdi son olarak bir toparlıyoruz. Kısaca ben size yine neler gerektiği, hangi belgelerin gerektiğini söyleyeyim. Şimdi bu işlemin adı Company Establishment diye geçiyor. Yani PMA diye geçiyor. Fiyatlar da genelde 25-30 milyon rupiye aralığında. Sanal ofisle de açabilirsiniz. İlla fiziki bir ofis açmanıza gerek olmuyor ilk başta. Kayıt için o da işte 6,5 milyon rupiye ile 9 milyon rupiye arası diyeyim. Yani bu değişik acentelerin verdiği rakamlar. Kesin şey söyleyemiyorum. Bölgeye göre değişebilir bu fiyatlar. İşlem zamanı da 2 haftayla 3 hafta arası diyelim. Hadi şey olur, bayram olur, seyran olur. Gerekli belgeler de tabii ki dediğim gibi şirketinizin ismi 3 kelimeden oluşmalı. Ve her kelimede 3 harf olmalı. Eğer Pasaportunuzun fotokopisi, şirketinizin adresi ya da sanal adresi, telefon numarası, e-mail adresi, buradaki bulacağınız sponsor dediğimiz ajans ya da buralı bir olan arkadaş, noter tasdikli, tasdikli banka hesabı kullanabileceksiniz. Her şeyin vergi numarası. numaranızı çiziyor. Ve tabii ki burada en önemli şey tabii ki şey istiyorlar. Mutlaka sponsorunuzun Endonezyalı olması şart. Yani mesaj müdür olarak atayacağınız kişi Endonezyalı olmak zorunda. Ama şirket sizin. Şirketin sahibi sizsiniz. Burada tabii yine ufak detaylar var. Bazıları mesul müdür olarak belli bir pay isteyebilirler. Eğer tabii ki tanıdığınız bir arkadaşınız olursa Endonezyalı, alıp almaması ona kalmış. Yani sizin aranızdaki ilişkiye bağlı onlar. Ve de ajansla konuştuğunuz rakamı anlaşırsınız. Yani Çünkü burada bir sorumluluklarda onlar sorumlu oluyor. Aynı Türkiye'deki mesul müdür gibi. Yani bir işleriniz var, mesul müdür atıyorsunuz. Oradaki bir en ufak bir problemle mesul müdür ilgileniyor. hırsızlık oldu, işçi gelmedi, işçi malınızı çaldı, bir şeyinizi kırdı gibi, yangın oldu, bir şeyler oldu. Allah göstermesin onu. Evet, bütün işlemlerle mesul müdür ilgileniyor. Siz sadece parayı sayıyorsunuz ve cebinize koyuyorsunuz. Ama Yatırımcısınız. evet, yatırımcısınız. Ama derseniz ki ben Çalışma iznimi alayım. Ben tabii daha eleman gelmezse ben kasada dururum. Müşteri gelirse ben ilgilenirim derse de ona izni alıyorsunuz. Çalışma hep belli bir ücreti var onu. Onu da ödüyorsunuz devlete. Çalışma izni her sene veriyorlar. Ve ondan sonra da dükkanınızda kendi dükkanlarınızda hepsinde çalışabiliyorsunuz. Ve Endonezya için de çalışabiliyorsunuz. ve son olarak da şimdi muallakta biri dedi ki bir acente şirket açıldıktan sonra bankaya gidip devlete 1200 dolar vergi ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu devletin belirlediği bir rakam. Aradı. Dediğim gibi yani bu 1200 dolar konusu biraz şu an için muallakta. Sen ne düşünüyorsun onun için? Bunu şöyle yapalım. Bize tabii ki bir ajans söyledi. Diğer ajans söylemedi. Ama devlet istiyorsa bunun vardır bir doğru kayıt. Ama zaten böyle söylenen rakamlarla bu istenilen parayla zaten bu duyduğumuz rakamların çok altında ölüyor. Buradan da zaten devlete yatırıyorsunuz. Tabii ki devlete yatırmamız gereken bir rakam vardır. Yani şöyle mi anlıyorum? 3000 doların içinde o 1200 dolar dahil mi? Şu anda öyle anlıyoruz. Ama bunu yarın bir gün netleştiğinde sen zaten Jakarta'da olsan, burada da olsan takipçilerin için paylaşırsın. Ben sana bunun detaylı bilgisini atarım. Şimdi yanlış veya yönlendireyim. Zaten burada kendimiz yapmak filandan ziyade bir ajansla aracı kurum diyelim. Onlarla çalışmamız faydalı. Ama tabii ki 2-3 yere sorun fiyat alın. Biri sizden yüzde isteyecektir. Biri sizden hiç yüzde istemeyecektir. Benim arkadaşım benden istemediği gibi. Ve biz internet otomatik biliyorsun. Çocuk arkadaşımızdan soru sormaya para istedi. Ajans yüzde istedi. Benim arkadaşım benden hiçbir şey istemedi. Yani bu bizim 3 noktamızdı. Yarın 4. noktaya gideceğim. Ki benim arkadaşıma da gitmeme rağmen 4. noktadan da bir fiyat alacağım. Dediğim gibi kendi bütçeni al sevdiyse orasıyla çalışacak.
Tabii detaylı bilgiler çıkacaktır. Bu detaylı bilgileri ben sana ilettikçe sen de orada artık izleyicilerine paylaşırsın. Tabii. Şu ana kadar geldiğimiz yol çok uzun bir yol. En azından şirketleşme adı altında $7.000, $8.000 konuşmuyoruz. 2500 ile 3000 dolar arasını konuşuyoruz. Dükkan kirası olarak dediğim gibi rakamlar konuşuyoruz. 80 milyon, 100 milyon, 130 milyon senelik kiralı dükkanlar konuşuyoruz. Bunlar hepsi aslında izleyicilerin içinde kafasında bir fikir olsun diye. Yoksa Endonezya'nın her yerinde siz 80 milyon dediğiniz yeri O Jakarta'da da var öyle. Ben biliyorum. Evet var, buta var. Yani birisi bir Türk parasına göre söyleyeyim 1.200.000 ama benim bulduğum dükkan 220 bin lira senelik. Burada Endonezya'da kiraları 6 aylık ya da 1 yıllık veriyorsunuz. Genelde bir yıl ve 2 yıllık yaparsanız kira çok düşüyor. Onlar da kendini garanti almak istiyorlar. Peşin veriyorsunuz zaten. Bu şirket kurulumunda da parayı peşin veriyorsunuz. Yani bazı şeylere peşin veriyorsunuz. 2 yıllık olursa fiyat daha da düşüyor. 3 yıllık olursa biraz daha düşüyor. Onun için dediğim gibi arkadaşlar çekinmeden sorsunlar. İstersen Instagram adresimi de benim eklersin oraya. Hem adresini de eklersin. Yarın suyun bakacak olurlar. Fiyat soracak olurlar. Danışmanlık istiyor olabilirler. Bildiğimiz yerlere yönlendiririz. Bilmediğimiz soru olursa öğreniriz. Cevaplarız. Yardımcı olmak isteriz. Dediğimiz gibi uzayan ağaç bizden olsun. Yani Türkiye'nin vatandaşlarımızı zaten burada görmek isteriz. Bir bölgede niye görmüyoruz? Turistlere bizden iyi hizmet. Yani bizim hizmet kalitemiz dünyada zaten tanınmış. Ki burada olsa, burada olan dükkanlarımız da var biliyorsun. Türk vatandaşlarımızın. Hepsinin kalitesi belli. Daha da çok olsun. Hayli daha asıl olmasın. İsteyen varsa buyursun gelsin. Evet. Vallahi ben de senin vesilenle bu işleri öğrenmiş oluyorum. Belki kısmet sonra biz de bir dükkan açarız. Hayırlısı olsun inşallah. Tabii ki neden olmasın. Dediğim gibi ya uzayan ağaç bizden olsun. Çalışmayı ben severim. Ben çalışmayı severim. Ama çalışırken de tabii bu kör çalışmayı sevmem. Her şeyi tam öğrenip tam bakmayı severim. Prosedür nedim? Bulunduğum ülkenin yasalarına uymak isterim. Yani burası burada emlakçı yok biliyorsun. Onlar için var tabii ki emlakçılar da. Hani bizim gittiğimiz emlakçı yok. Biz bir üstünde tabela görüyoruz. Oraya gidip soruyoruz. O fiyatları alıyoruz. O yüzden diyorum ki gelsinler. Ve kesinlikle İngilizce bilmeyen. Evet. Sektörler vardı kesinlikle. İngilizce bilmeden böyle bir işe kalkıştı. Şu anda %70'ini halletti gibi yani. Sadece gidip tamam demeye kalıyor. Çünkü bir adım, her şey bir adımla başlar. İşte biz o adımı attık, buraya geldik. Bundan sonra burayı da sevdik. Bundan sonra buraya katkıda bulunacağız. Burayı güzelleştireceğiz. Burası zaten güzel bir yer. Biz de kendimizden ne kadar güzelleştirebilirse bizim içinden mutlu o. En mutlusu o. O yüzden diyorum ya, izleyici arkadaşları ve dostlarıma diyorum hepsi gelsinler. Burası çok güzel bir bölge. Şimdiden tavsiye ediyorum. Uçak bileti bakın. Şirketleşmeye bakın. İnternette ülkelerin, devletlerin yazdıkları bizim ticaret adası gibi sayfalar var. Orada açılan İngilizceniz varsa açıp okuyabilirsiniz. Translate yapabilirsiniz. Yani bilgiye ulaşmak artık şu zamanda dünyada çok kolay. Benim İngilizcem bana telefonla ya da işte seni görüp ya da oradan birine yardım isteyerek hallediyorum şimdi. Dediğim gibi bu adımla başlar. Bence arkadaşlar bir adım atsınlar. Zaten gerisini kendileri görecekler. İnşallah onlar buraya geliyorlar. Bundan daha güzel, daha detaylı işleri öğrenirler. Sonra güzel bir video çekerler. Biz de onları seyrederiz. Biz de onları paylaşırız. Böylece tüm ülkemize faydalı olmuş oluruz. Bizim ülkemizden gelecek insanlara faydalanmış oluruz. Şimdi biz paket program hazırlıyoruz. Turlarla ilgili bunların hiçbirinde para kazanmayı düşünmüyoruz. Kapadokya'da yaptığımızda para kazanmak her zaman ikinci plandaydı. Biz önce ülke vatandaşlarımıza, dostlarımıza yardım etmek istiyoruz. Ben gördüğüm yere bildiğim şeyi anlatırım. Da para istemiyorum. Çünkü öğretmenim beni okulda öğretirken benden para almadı. Yani Canber öğretmen her dediği için para veriyordu. Bu da bazı arkadaşlarıma değmiş. Problem yok. Ya ben ticareti olan en de ticaret anlayışı öyle. Benim ticaret anlayışımda da tam tersi. Bizde paradan çok insan lazım. Biz de para biriktirmiyoruz, insan biriktiriyoruz. Dediğim gibi izleyici arkadaşlar yorum yazarsa, mesaj atarsa elimden
geldiğinde ben de yardımcı olmayı isterim. Bilmediğim konuda varsa öğrenir, kendilerine haber veririm. Evet arkadaşlar, biz de size şirket açarken karşılaştığımız zorluklar nelerdir? Şirket açmak için gerekli belgeler nelerdir? Bunları size aktarmaya çalıştık. Daha yolun başındayız. Elimizden geldiğince öğrendiğimiz bilgileri aktarmaya çalıştık. Ama yeni bilgiler öğrendikçe, yeni doneler geldikçe size bunları tabii ki aktaracağız. Şimdilik böyle arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Brazilya son gecen. Evet, Bali'de son gecem. Geçen en son videonda da şey demiştik, yolumuz daha çok kesişir. Evet, yolumuz daha çok kesişir. Sen izleyicilerin, dostların yolumuz daha çok kesişecek. Dediğim gibi bizim yolumuz sevgi yolu, dost yolu. Kaybımızı bekleriz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.